Herkese yeni bir teknik analiz videosundan daha merhabalar arkadaşlar. Elliott Wave metoduyla bakmış olduğum özel Bitcoin analizine hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu videoda XRP, Solana ve AVAX inceleyeceğim. Öncelikle Bitcoin'le markete bakacağız ve Bitcoin'deki gelmiş olan kırılımı sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Markette tam bir ay öncesinden itibaren yapmış olduğumuz teknik analizlerin %100 doğrulukla çalıştığını söyleyebilirim arkadaşlar. Buradaki 106 binlerin geçilememesi, fiyatın aşağıya inmesi, bu bölümlerdeki fiyatın tekrardan ABC yapısıyla yukarı çıkması, buradaki bir ölü bölge dediğimiz yer ve buradaki bu ölü bölgeden fiyatın volatil bir şekilde kurtulması. Bunların hepsini konuştuk ve şu an günlük bazda fiyata baktığımızda bir pozitif eğilim var ve şuradaki günlük olan 97.800'lü seviyeler, kapanış seviyeleri şu an için bir direnç konumunda. Umarım bunu kıracaktır. Çünkü 4 saatlik bazda bize ilk bu sinyali verdi Bitcoin. Şimdi gelin genel olarak yapmış olduğumuz trend stratejisiyle fiyatın neler olduğuna bir bakalım. Şimdi bizim buradaki bir düşen kanalımız vardı arkadaşlar. Bu düşen kanalla birlikte Bitcoin'de orta bandın kırıldığını ama kapanış gelmediğini, 93 binlerin bizim için kırılması dahilinde bizim 80 binlere kadar yönümüzün olabileceğini konuşmuştuk. Kırılım 93 ve 94 bandındaki destekte, yani buradaki çizmiş olduğumuz bu destekte hala kalıyor olması bizim için çok önemli. Çünkü biz buradaki desteği fiyat daha buralardayken çizmiştik. Buradaki ilk short yerini bulmuştuk ve buradaki bölümleri de arkadaşlar sizlere gösterdik. Şimdi bu analizi kapatıp kanala tekrardan döndüğümüz zaman, şimdi bu kanalda arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyatın ilk başta buralardan kırılım sağlayamaması, 4 saatlik olarak bakıyorum arkadaşlar. Fiyatın bu bölümleri kırıp geçememesi, akabinden üstüne bir kalıcılık sağlaması ama büyük bir satış gelmesi ve hala kanalın üstünde tutunan 4 saatlik 3 tane mum görmemizden ötürü ve volatil sert bir hareketinde şu an başlaması bize bu kanalın kırıldığını söyleyebilir arkadaşlar. Şimdi bu fiyat nerelere gider? Nasıl bir şekilde hareket eder? Ona bakacağız. Söylediğimiz bir seviye vardı ve 101 bin, 102 bin bantları bizim için önemli diyorduk arkadaşlar. Oralara gelebilir mi? Oralarda nasıl aksiyonlar alabilir? Onları konuşacağız. Şimdi buradaki kırılımın gelmesi, orta banttaki fiyatın tutulması, kanalın kırılması ve volatil hareketinde gelmesiyle beraber şu an için kısa vadede yönümüz yukarı yönlü olarak düşünmekteyim arkadaşlar. Fiyat bunu bize belirleyecek. Şimdi Elliott Wave olarak analizlerime döndüğüm zaman benim için asıl analizlerim bunlar. Şimdi buradaki yapıyı biliyorsunuz arkadaşlar. Ayın 25'inde ben bu yapıyı çizdim. Ayın 25'inden beri biz bu yapının içinde gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki 80 bin ana hedefimizin olması bu yapının C varyasyonuyla gerçekleşecek bir olay. Ama buradaki hareketin 108 bin dolar hedefini sert kırmasıyla beraber de ABC yapımızı 1, 2, 3 yapısına çevireceğim arkadaşlar. Fiyat şu an bize kendisi gösterecek. Hangisini yapmak istediğini gösterecek ve biz de ona göre aksiyonlarımızı alacağız. Şimdi buradaki senaryoları arkadaşlar biz bir ay öncesinde kurduk ve bir aydır izlediğimiz senaryo bu. Videolarda görüyorsunuz. Hep açmış olduğum tek analiz bu. Kendi analizim, bu bir indikatör değil arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz analizlerin hepsi tam olarak bir aydır çalışan bir analiz. Buradaki 94-93 bandı hala aynı seviyeler duruyor. 98.921 hala duruyor arkadaşlar. Ve buradaki destek direnç bölümünü belirlerken C yapısını ilk konuşuyorduk. Sonraki çıkan ABC yapısını konuşuyorduk. A'yı bulduk. Buradaki short yönünü bulduk ve destek olacak yeri de tekrardan belirleyince fiyattaki ana yapımız çıktı arkadaşlar. Şu an için buranın bir B yapısı, buranın bir A yapısı ve şu an C dalgasının içinde olduğumuzu, yani bunun kısalığı veya uzunluğunu sadece inceleyeceğimizi size anlatabilirim artık. Yani bu gelen yükseliş bizim için ya gerçekten 102'lerden bir direnç olarak aşağıya evrilen yeni bir dalgaya başlatacak. 108 binleri, 110 binleri de eğer ki kırarsa fiyatımız tekrardan 104-106 binlerden fiyatın 5. dalgası için yukarı gitmesini bekleyeceğim. Yani kurmuş olduğumuz varyasyon kısaca şöyle. Size daha basit bir şekilde anlatmak için söylüyorum. Buradaki yapımız ABC olarak kısa kaldığında bu fiyatın tekrardan aşağı inmesi çok doğal. Çünkü üçlü bir düzeltme ve yeni bir üçlü düzeltmeye fiyat evrilecektir. Ama buradaki yapı 108 binleri çok sert aşmasıyla beraber, yani bu bölümleri fiyat aşarsa buradaki düzeltme dalgasıyla beraber de buranın 4 olacağını, sonrasından fiyatın daha yükseklere 5. dalgalara momentum kazanacağını söyleyebilirim. Bizim için kritik yer neresi?
nasıl bir aksiyon alacağız? Ben bu bölümlerde nasıl fiyatları inceliyorum? İşlemlerimi nasıl yapmayı düşünüyorum? Onu sizlere kısaca söyleyeyim. Ben şu an buradaki şuradan açmış olduğum 97.500'den açmış olduğum short pozisyonu 93.700'lerden ve buradaki 94.500, bakın bu sayılar hala burada duruyor. 94.500'den de tekrardan long alarak fiyatı şu an long pozisyonda devam ettiriyorum. Nereye kadar gelecek? Nerelerden kar alacağım? Kendi pozisyonum için şunları söyleyebilirim arkadaşlar. Bir kere burada 101.000 dolarlar benim için ilk satış potansiyeli olacak yerler. Şimdi kısaca şu analizi kapattıktan sonra sizlerin de daha rahat takip edebilmesi için şöyle bir kanal stratejisiyle fiyatı izleyeceğim. Sizler de bunu izleyebilirsiniz ve bu fiyat bundan sonra nerelere aksiyon alacağını Bitcoin bize gösterecek. Şimdi ilk olarak kanalımızın orta bandını devamlı hedef tuttuğumuzu biliyorsunuz. Yani bu bölümler arkadaşlar. Ve kırılımıyla beraber de kanalın üst bandının bizim için hedef olacağını biliyorsunuz. Bunları videolarımda devamlı kullanıyorum. Bunları siz de rahat bir şekilde grafiklerinizde görün diye basit bir şekilde anlatıyorum. Bir Elliott metodu değildir arkadaşlar bunlar. Bir price action metodudur ve benim kullandığım en tutarlı price action metodu olduğunu söyleyebilirim. Şimdi fiyatımızın buralara kadar gelmesi, ufak bir red yemesi, sonra sert bir atakla 102 veya 103 ya da kanalın üst bandı olan 105'lere kadar fiyatın yukarılara çıkmasından sonraki gelecek red potansiyeli bizim için düşündürecek. Bu bölümdeki gelecek hareketler bu şekilde olabilir arkadaşlar. Şimdi bu pozitif bir senaryomuz ve şu an öngörülebilir bir senaryo. 101.000 dolarlar, yani buradaki hareketle beraber, yani gelecek sert hareketlerle buradan fiyatın biraz bu şekilde konsolide olup sonra tek atakla 101.000'lere çıkması doğaldır arkadaşlar. Düşündüğüm senaryo şu an için bu. Fiyatın pozitife evrilmesi durumunda artık benim için bu yükselen yapıyı Bitcoin'in kırması için gereken seviye kanalın alt bandı arkadaşlar. Bundan sonra ben fiyatı 93.700'ün altında görürsem eğer benim için ana hedefim olan 80.000, 79.000, 86.000 band aralığındaki düzeltmenin son olacağı bölge diye düşündüğüm yere kadar da fiyatın gelmesini beklerim. Kanalın kırılması beni buraları düşündürtecek arkadaşlar. Kanal şu an için kırılmasına yakın değil, tam anlamıyla orta bandına daha yakın. Fiyat bizim için daha pozitif. Ama şunu söylemekte fayda var. Gelin size bir önceki videoda yapmış olduğum analizi açayım. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Buradaki bu yapı Bitcoin özelinde tamamıyla bizim çöp diye nitelendirdiğimiz bir bölge. Destek olan yerler burada görüyorsunuz, sayılar hala aynı şekilde duruyor ve bir kırılım daha gerçekleşmedi. Ama bunu kenara çekersek ne görüyoruz? Bakın, bu bölümdeki günlük ve haftalık kapanışların bizim için çok önemli olduğunu, burada fiyatın gelip kapanış yapmasıyla beraber de, yani bu gece 7 saat sonra 98.000 üzerinde bir fiyatı görüp ve kapanışı yapmamızla beraber fiyatın buradaki kritik bölgeden sıyrıldığını, yukarı yönlü bir momentum kazandığını çok daha rahat söyleyebiliriz. Şu an için fiyatta tam olarak bu kırmızı bölge aşılması gerekiyor arkadaşlar. Aşıldıktan sonra daha rahat bir şekilde, bakın burada bizim 101.300, 102.500 olan hedef bölgemiz hala bir direnç konumunda. Bu dalga yapısını izleyebilir miyiz? Ona bakacağız arkadaşlar. Bu dalgayı bu şekilde kabaca çizdik ama biz bu dalgada şunu bu şekilde de görebiliriz. Onu size biraz daha öngörülebilir hale getireyim. Bakın bu şekilde de olabilir. Buradaki önemli olan şey 105.000'lere sıçrayacak bir volatilite gelecek mi? Yoksa buradaki yerlerden fiyat tekrardan düşecek mi? Onu izleyeceğiz arkadaşlar. Eğer ki düşüşler buradan başlarsa %20'lik büyük bir düşüşü hedefleyebileceğim. Eğer ki fiyat buralarda 105.000'leri kırarsa daha da yukarılarda bir potansiyel tepe bulmaya çalışacağız. Her senaryoya hazırlıklıyız arkadaşlar ve yapmış olduğumuz işlemlerdeki tutarlılığı sizler de görüyorsunuzdur. After Before videosu atmıyorum bugün ama yakın zamanda 102 geldiği zaman bir ay önce ne dediğimi ve nasıl senaryoların nereye evrildiğini tekrardan sizlere büyük bir After Before videosuyla karşınıza koyacağım. Şimdi gelelim kısaca bir XRP'ye bakalım. XRP özelinde neler söyleyebiliriz? XRP arkadaşlar, konuştuğumuz dünkü canlı yayında bizim böyle bir kanalımız vardı. Dedik ki bu kanal yapısının üstü ve orta band aralığında XRP'de bir yataylık söz konusu olabilir. Çünkü burada bir 618 direnci var. Ve bu 618 direnci net olarak kırılmış diyemiyoruz arkadaşlar. Bakın, kapanışlar üstünde gelmedi. Direkt altına geliyor kapanışlar. Ve bundan dolayı da fiyatta bir red yeme olasılığı yüksek. Ama Bitcoin pozitifken
Haliyle altcoin'lere de bu pozitiflik seyredecektir. Ama şunu izlemekte fayda var. Bizim en önemli olan XRP kanalımız şudur. Düşen trend. Yani buradaki bu düşen trendi kullandığımız zaman XRP'de biz daha rahat trendin kırılıp kırılmadığını konuşabiliriz arkadaşlar. Bakın bunu siliyorum. Ana yapıdaki düşen trendimiz bu. Ve bu düşen trendin kırıldığı yer tam olarak bu. Ve içine geldiği tekrardanki yerleri görüyorsunuz. Nasıl bir şekilde hassas çalıştığının farkındasınızdır umarım. Ve bu yönlerin orta bandının direnç, alt bandının destek olduğunu önceki videolarda söyledim. Şu an için geçmesi gereken seviye neresi XRP'nin? Tam olarak gene orta band arkadaşlar. Burayı kırması dahilinde 3 onlar rahat bir şekilde hedef olacaktır. Yani Bitcoin'deki yükseliş 98, 100, 101 momentumu XRP'ye pozitif bir şekilde yansır ve burayı hacimli bir şekilde kırarsa dönüşünden tekrardan yukarıya bir tepki alabileceğini düşünüyorum. Ama burada gene aynı bu bölümdeki gibi bir kalıcılık sağlayamazsa, kırılım gelmezse, hacimler devamlı bu bandın altında kalırsa satış baskısıyla da devamlı karşı karşıyadır arkadaşlar. Çünkü bakın XRP'de çok yüksek volatil bir hareket geldi. Fiyat çok yükseldi ve bu kadar yükselmiş fiyatta artık kar hedefleri, insanların kar alma istekleri oluşabilir. Yukarı yönlü gelecek sert ataklarla da fiyatı daha ileriki evrelerde neler olacağını yeni videolarda konuşacağız arkadaşlar. Dedikten sonra arkadaşlar gelin şimdi kısaca bir Solana bakalım. Solana'da neler konuşmuştuk? Nasıl bir yön tayinimiz vardı? Onları konuşabiliriz. Evet bakın burayı biz bir çöp bölge diye nitelendirdik. Kırılım yapacağı yer ana trendini oluşturur ve kırılım geldikten sonra bakın fiyat yüzde kaç düşmüş arkadaşlar? %16. Bu bölümde arkadaşlar yapmış olduğumuz fiyatın bir içindeki hareketin çok önemli olmadığını, burada aslında Elliott Wave metoduyla da bakılınca çok bariz A, B, C, D, E yapısındaki bir üçgen varyasyonunun oluştuğunu Elliott açısından sizlere söyleyebilirim ama Elliott'ı sizlerin kafanızı çok karıştırmaması amacından çok fazla derine inerek anlatmıyorum. Bu bölümü çöp bölge olarak nitelendiriyorum. Ve bu bölümdeki çıkış hareketiyle beraber de Solana'nın yönünü görüyorsunuz. Biz Solana için ne dedik arkadaşlar? 130 baremleri bizim için destek olacaktır. Neden? Bunu Elliott Wave'deki düzeltme Fibonacci oranlarıyla inceleyebiliriz. Bakın 618'e hala temas etmedi. Ama benim için önemli olan kritik bölge tam olarak seviye 1 burası ve seviye 2 de 618-070 aralığı arkadaşlar. Bu bölüm benim için Solana'da destek olacak 2 bölüm. Bu sert düşüş arkadaşlar kendisini konsolide etmek için şöyle bir harekete evrilir ama sonrasından bu büyük satış momentumuyla tekrardan aşağı gelebilir. AVAX'daki senaryolar, XRP'deki senaryoların dışında Solana'da bu yapılar benim için daha önemli. Şimdi gelin Solana'da haftalık bazda bir kırılım var mı? Ona bakalım. Ben bu analizi saklayacağım arkadaşlar. İleride bunun içinde bir after before yaparız herhalde. Şimdi gelin arkadaşlar bakalım bir kırılım gelmiş mi? Şimdi bizim aslında Solana'daki trendimiz bu. Trendin üstüne çıkması evet güzel bir hareket. Trendi test etmesi çok iyi ama trendin altına gelip bakın kapanışları trendin altında yapması bizim için negatif. Sadece bu kanalla negatif hareketi 240 dolarlarda yakalayabiliyorsunuz arkadaşlar. 240 dolardaki hareketinde sizin için orta bandı hedeflettirmesi doğal olduğundan yani 240'lardan 200'lere düşecek %20'lik neredeyse bir hareketin tersinde kalmamış oluyorsunuz. Teknik analiz hayat kurtarır arkadaşlar. Onu söyleyebilirim sizlere. Gerçekten bunu birçok yerde görebilirsiniz. Şimdi orta bandın burada kırılması, alt bandın destek olup olamadığı tam belli olmadan yeniden kırılımların altında gelmesinden dolayı fiyat bakın nasıl aşağıya saldı. Ve asıl olay şu ki arkadaşlar, bakın Ağustos'tan beri yükselen Solana'nın kırdığı yeri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu trendi kırdı. Bu trendi kırması Solana için kötü. Kötü arkadaşlar. Uzun vadeli yükselen bir yapı kırıldı. Bu demek oluyor ki artık kısa veya orta vadede yeni bir düşen yapı oluşacak. Bu da nasıl oluşabilir? Eğer ki buradaki bu hareketi fiyat tamamladıktan sonra diyelim ki 130'lar, 120'ler neyse artık. Burada tamamladıktan sonra yeni gelecek bir fiyat hareketiyle burada biz yeni bir kanal oluşturacağız. Ve bu oluşan kanalla beraber de bu sefer fiyatın bundan sonraki düşüş hareketinde kırması gereken yerlere bakacağız. Odaklanmamız gereken yerler buralar olacak. Uzun vade için Solana'da böyle bir yön tahmini yapabilirim. Ama bu kanal tamamıyla hayaliydi arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra sizlere kısaca bir AVAX bakacağım.
ve AVAX'tan sonra da videonun sonuna geleceğim arkadaşlar. Bu arada Telegram kanalımızda gayet iyi bir şekilde etkileşim kurabiliyoruz. Orada da canlı yayınlar yapıyoruz. Telegram kanalımıza da üye olmak isterseniz, kanalımıza katkı sağlamak isterseniz katıl butonundan bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi AVAX için şunu söyleyebilirim. AVAX'ta arkadaşlar burada çizmiş olduğumuz bakın aynı senaryolarla bakıyoruz fiyata ve 4 saatlikteki bu bölümde fiyatın kırılım yönünün belli olacağını söylemiştik arkadaşlar. Şimdi orta banda yakın bir yerdeyiz. Buradan çok sert bir satışla aşağıya mı ineceğiz? 20 dolarlara ya da 19-18 dolarlara mı ineceğiz? Yoksa orta band kırıldığı zaman ki gelecek hareketle buralarda bir tutarlılık mı sağlayacağız fiyatta? 24-27,5 aralığında fiyatta bir yataylık mı göreceğiz? Sonra mı düşen trendini kıracak? Bu hangi hareketin olacağına fiyat gelip buralardaki 25 bölgesini kırmasıyla karar verecek arkadaşlar. Volatil sert bir hareketle 25 doları kırarsa 26-20'lere kendisini hızlı bir şekilde getirirse AVAX genel anlamıyla belli bir korku yapısından bizleri kurtarmış olabilir. Ama altcoin'ler özelinde genel olarak şu an dominansın yüksek olmasından dolayı bu volatil hareketleri çok sert olarak beklemiyorum. Hani volatilite buralarda vardı. Evet ama artık daha sığ bölümlere ineceğiz. Onu da şöyle gösterebilirim. Bakın bunu buradaki çok sert hareketler, volatil çıkışlar yani bakın burası çok büyük bir çıkış sağlayan bölge. Mesela %50'lik bir hareket. Ama bakın artık çıkış hareketlerine şuradan bakabilirsiniz yani %18. Mesela şuradaki çıkış hareketlerine yataylıklarda bakabilirsiniz. %12. Bakın sadece yatay bir bandı hedef alıyorum. Bakın burası da yatay bir band. Buralarda küçük yataylar bantlar. Ve hacimler artık azaldığı için fiyatta bu büyük evreden sonra burada da büyük bir evreden sonra gelecek hacimsizlikleri göreceğiz. Önemli olan destekleri söylemiştim arkadaşlar. AVAX'ta benim için 13 dolara eğer ki herhangi bir şekilde inerse alım yönlü düşünebilirim. Oralara gelmediği takdirde de bu fiyatın kendisini bu düşen kanaldan kurtarması lazım. Diyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Pazar günü yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.